Herkese yeniden merhaba. Son bölümle karşınızdayım. Önceki bölümlerimizde lastik, bacak, ayak ve ayak ucunu tamamlamıştık. Şimdi son olarak çorabımızın topuğunu yapacağız. Çorabımın tekini tamamladım. Acaba aradaki farkı görüyor musunuz? Bitmiş çorap ütülenmiş gibi görünüyor. Bunu da bloklama işlemiyle yaptım. Nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Daha önce çekmiş olduğum çorap videosunun son kısımlarında nasıl yapıldığını gösterdim. 5 şişle örerken şiş değiştirdiğimiz noktalarda bir ilmeklerde açıklık oluşuyor. Bu açıklıkları gidermek için de bloklama işlemini yapabilirsiniz. Şimdi gelelim topuk kısmının nasıl yapıldığına. Bakın buradan daha önce geçirdiğimiz pembe ipleri görüyorsunuz. Normalde tarife göre benim geçirdiğim pembe ipler yoktu. Sadece sarı iple düz örgü örüyorsunuz. Ve daha sonra pembe ipi geçirdiğim ilmekleri öncelikle şişimize geçiriyoruz. Daha sonra sarı ipi kaldırıyoruz. Pembe ipleri geçirerek işimizi daha da kolaylaştıracağız. Şöyle ki ilmeklerimizi toparlamadan önce sarı ipi ortadan kaldıracağız. Daha sonra pembe iplerin olduğu kısımdaki ilmekleri şişimize alacağız. Hemen şuradan ilk ilmekten şişimi geçiriyorum ve ipimi gördüğünüz gibi çekiyorum. Sırayla her bir ilmeği bu şekilde çıkartacağım. Sarı ip çok uzunsa kesebilirsiniz. Aşırı dibinden kesmeyin yeter ki. Böyle yavaşça yerinden çıkartıyorum. Bu arada eğer pembe iple sarı ip birbirine girmişse pembe ipe asla zarar vermeden sarıyı kesebilirsiniz. İplerim yün içerikli olduğu için birbirine giriyor bazen. Dediğim gibi sarı ipi kesebilirsiniz ama pembe ipe zarar vermeyin. Sıranın sonuna kadar bu şekilde çıkartıyorum. Sarı ip çok uzadıysa azıcık dibinden kesiyorum. Ve sarı ipimi tamamen yerinden çıkardım. Gördüğünüz gibi geriye pembe iplerin olduğu ilmekler kalıyor. ...30 tane ilmek aşağıda, 30 tane ilmek yukarıda. Şimdi sırasıyla ilmeklerimi tek tek şişlerime geçireceğim. 15 tane ilmeğimi birinci şişime geçiriyorum. Birinci şişi tamamladım. Diğer 15 ilmeğimi ikinci şişime geçiriyorum. Alttaki pembe ip sayesinde ilmeklerim kaçmıyor.
İkinci şişimi de tamamladım. Şimdi buradaki pembe ipimi yerinden çıkartabilirim. İpi çekiyorum. Ve artık pembe ipe ihtiyacım yok. Aynı işlemi geri kalan 30 ilmeğe de yapıyoruz. Üçüncü şişimi alıyorum. 15 tane ilmeği toparlıyorum. Dördüncü ve son şişime de 15 tane ilmeği toparlıyorum. Ve buradaki pembe ipi de çekip çıkartıyorum. Topuktaki bütün ilmeklerimi toparlamış oldum. Toplam 30-60 tane ilmeğim var. Başlangıç ilmeğimle aynı. Şimdi çorabın içindeki yumağımı çıkartabilirim. Bununla topuğu öreceğim. Benimle aynı ipi kullanmıyorsanız siz de buraya istediğiniz bir yumağı geçirerek örmeye başlayabilirsiniz. Şimdi örgümüze buradan başlayacağız. Tam bu noktada çorapların yan tarafında gördüğünüz gibi minik açıklıklar oluşuyor. Ben de çok güzel yapamamışım mesela. Bu tarz açıklıkların oluşmaması için tam da bu noktada ilmek çıkartıyoruz. İlmekler oluşturuyoruz. Eğer bu ilmekleri oluşturmadan örmeye devam edersek burada benim yaptığımdan çok daha büyük açıklıklar oluşur ve hiç de hoş bir görüntü olmaz. Ben bu teknikle ilgili birçok video izledim. Yerli yabancı bir sürü video izledim ama hiçbirinde kesin bir yöntem keşfedemedim. Ben de bu kısmı kafama göre yapmaya karar verdim. Ben şişimi şuraya batırsaydım, bakın gördüğünüz gibi kocaman delikler oluşacaktı. O yüzden böyle rastgele yerlere batırarak ilmek çekiyorum ve bir bakıyorum. Orada delik oluşacak mı, oluşmayacak mı? Ona göre ilmeğimi oluşturacağım. Bakın 2 tane çektim. Yukarı çekince çok büyük bir delik oluşmadı. Bu 2 ilmeği alıyorum. Birlikte örerek bir tane ilmek oluşturuyorum. Buradaki genişliğe göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Bakın benim biraz daha geniş alanım var. Oradan bir tane daha ilmek çıkartabilirim. İlla benim gibi 2 tane ilmek çıkarmanıza gerek yok. Bir tane de yapabilirsiniz. Şimdi buradan 2 tane aldım. İkisini birlikte örerek bir ilmek daha oluşturmuş oldum. Bakın sağ taraftaki şişime bakın, 2 tane ilmek oluşturduk. Bunlar fazladan oluşturulan ilmekler. Geri kalan yerleri örüyorum. 15 tane ilmek vardı bu şişte. 2 tane de başlangıçta ben oluşturdum. Toplam ilmek sayım 17'ye çıktı. Bu 17 ilmeğin bir tanesini bir gerideki şişe vereceğim. Bir gerideki şişte 16 ilmek olacak. Bu şişte de 16 ilmek olacak. Amacım her şişe 16 tane ilmek oluşturmak. Şöyle şişi geriye doğru aldım. Arkadaki şişe ilmeğimin bir tanesini verdim. 16, 16. Şimdi örmeye devam ediyorum. İkinci şişi ördüm. Şimdi üçüncüye geldik. Bakın burada da geniş bir açıklık var. İstediğim kadar ilmek toparlıyorum ve o açıklığı kapatmaya çalışıyorum ilmek oluşturarak. Dediğim gibi
Bir tane, iki tane, üç tane ne kadar isterseniz o kadar çok ilmek çıkartabilirsiniz. Zaten bu ilmekleri daha sonra azaltarak yok edeceğiz. O yüzden istediğiniz kadar ilmek çıkartabilirsiniz. Yeter ki şişe ne kadar ilmek koyduğunuzu bilin. Böyle rastgele batırıyorum ve kontrol ediyorum. Bakın burada her şey yolunda görünüyor. Ama şöyle alsaydım büyük bir delik olacaktı. Veya şuradan alsaydım yine büyük bir delik oluşacaktı. Göz kararı çok aşağılara inmeden ikişer tane ilmek çekin. Bununla birlikte bir tane daha ilmek çekiyorum. Bu iki ilmeği birlikte örerek bir tane ilmek yapacağım. 2 veya 3 tane ip çekebilirsiniz. Önemli olan o çektiğiniz ipleri birlikte örmek ve bir tane ilmek oluşturmak. Ben burada 2 tane çektim. İkisini birlikte düz örgü olarak örüyorum ve bir tane oluşturdum. Şimdi yine yan taraf geniş bir açıklık oldu. Oradan da 2 tane daha ip çekerek birlikte öreceğim ve bir tane daha ilmek oluşturacağım. Umarım bu kısım anlaşılır oluyordur. Birazcık atmasyon yapıyormuşum gibi görünüyor ama örerken ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Denemekten ve yanlış yapmaktan korkmayın. Bittikten sonra çok güzel görünüyor. Hiç merak etmeyin. Evet, burada da 2 ilmek oluşturdum. Şişteki toplam ilmek sayım 17'ye çıktı. Yine bu 17 ilmeğin bir tanesini bir arkadaki şişe vereceğim ve böylece her bir şişte 16 tane ilmek oluşmuş olacak. Sizin ördüğünüz örgüye göre belki bir tane ilmek oluşturdunuz. Yani bir şişinizde 15 ilmek var, diğerinde 16, birinde 14 ilmek var. Bu durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Zaten ilerleyen sıralarda tüm ilmekleri eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğinizi ben size göstereceğim. Ve son bir şiş kaldı. Sıranın sonuna geldik artık. Bu şişi tamamladıktan sonra bir tur dönmüş olacağız. Sıraya başlarken 17 ilmek vardı ya, onun bir tanesini bir gerideki şişe vermiştik. Yani o şiş bu şişti. Buradaki toplam ilmek sayım da 16 oldu. Ve bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Topuk kısmında ayak ucunda ne yaptıysak aynısını yapacağız. Öncelikle 3 sıra pembe ile örüyorum. 3 sıra pembe ile ördüm. Siz de 3 sıranızı tamamlayın ve daha sonra videoya gelin. Bizim şu an ilmek sayımız 16 her bir şişte. Ayak ucunu yaparken ilk azaltmadan sonra bir tane şişte 14 ilmek kalıyordu. 15'ten 14'e. Bizim 16 tane ilmeğimiz var ya. Biz de onu 14'e düşüreceğiz ilk sırada. Yani 2 tane azaltma yaparak başlıyorum. İlk ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz, kesiyoruz. Bir tane değil de 2 tane ilmek azaltacağım. Bir tane azalttım. Bir daha azalttım. Tek şişteki ilmek sayım 14'e düşüyor. Hepsini 14'e düşüreceğiz. Mesela bir şişinizde 16 ilmek olabilir, diğerinde 15 tane olabilir. Hiç önemli değil. İlmek sayınızı 14'e düşürmeye çalışın. 16 tane olan şişte 2 azaltma, 15 tane olan şişte 1 tane azaltma yapın. Belki 14 tane vardır birinde. 14 tane varsa azaltmayın. Yani bu sırada önemli olan bir şişte 14 tane ilmek olacak şekilde ayarlama yapın.
Bakın ikinci şişime geçtim. 16 tane ilmeğim olduğu için son 4 ilmek bırakıyorum. 2-2 şeklinde birer tane azaltıyorum ve ilmek sayım 14'e düşüyor. Aynısını kalan 2 şişime de yapacağım. Burayı detaylıca göstermeme gerek yok. Zaten nasıl yapıldığını anladınız bence. Diğer tarafta da başta ve sonda olmak üzere ikişer tane azaltma yapıp sırayı tamamlıyorum. Sıranın başına ilmek belirleyici taktım. Gördüğünüz gibi sıra başını karıştırmamak için. Şimdi 2 sıra boyunca düz örüyoruz. Bir şişteki ilmek sayım 14'tü. Toplam ilmek sayım 56. 2 sıra düz örüyorum. İki sıramı tamamladım. Fark ettiyseniz burada yaptığımız işlemler ayak ucuna çok benziyor. Hatta ayak ucunda yaptığımız işlemlerin birebir aynısını yapıyoruz. Şişteki ilmek sayısı 14'e geldikten sonraki bütün adımları birebir aynı olarak uygulayacağım. O yüzden bu kısmı size detaylıca göstermeyeceğim. Ekrana tarifi bırakıyorum. İsterseniz orayı takip ederek yapın. Yine anlaşılmayan bir şey varsa bir önceki videoda ayak ucunun olduğu kısma gelin, birebir tüm işlemleri tekrarlayın. Bu arada yapacağınız azaltmalar birer tane olacak artık. Bir tane düz, bir tane azaltma yapıyoruz. İkinci şişte son 3 ilmek kalınca bir kesme ve bir düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kısacası ayak ucunda yaptığımız azaltmalar ve sıralar birebir aynı devam edecek. Şimdi ekrandaki tarifi takip ederek bütün sıraları örün. En son bir tane şişimde 3 ilmek kalana kadar ben bu işlemleri tekrar ediyorum. 3 ilmek kaldıktan sonra videoya devam edeceğim. Bu kadarcık ipim kaldı, yetmeyecek sandım. Ama tarifi öyle bir ayarlamışlar ki tam olarak yetiyor. Bir şişte 3 ilmek kalana kadar 3, 6, 9, 12 toplamda 12 ilmeğim kalana kadar azaltmalarımı devam ettirdim. Şimdi ayak ucundan farklı olarak bir sıra daha azaltacağım. Daha sonra topuğumu kapatacağım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Şişi bırakıyorum. Diğeriyle devam ediyorum. Bir tane düz öreceğim, bir tane azaltacağım ve bir şişteki ilmek sayısı 4 olacak. Aynı işlemi arkadaki için de tekrar ediyorum. Dört dört toplam 8 tane ilmeğim var. Buradaki kapatma işlemi ile ayak ucundaki kapatma işlemi aynı. O yüzden uzun uzadıya anlatmayacağım. Düz, ters, ters, düz şeklinde gidiyordu. Her iki şişteki ilk ilmekleri çıkartıyorduk. İkinciyi çıkartmıyorduk. Düz, çıkar, ters. Arkaya geçiyorum. Ters, çıkar, düz.
Aynı ayak ucunda yaptığım gibi ipimi içeriye aldım. Bir tane düğüm attım. Şimdi arta kalan ipleri nasıl gizleyeceğimizi göstereceğim. Şimdi şurada azaltma yaptığım yerleri görüyorsunuz. Bunların yanlarından, hemen yanından iğnemi gezdireceğim. Arka taraftan iğnem çıkmayacak şekilde iğnemi bu şekilde yürüteceğim. Şöyle yavaş yavaş alarak ilerliyorum. İpin bir kısmını ilmeklerin arasında gizliyorum yani. İstediğiniz kadar ilerleyebilirsiniz. Bir kere aşağı, bir kere de yukarı alın. İlmeğin yönü değişsin. Yerinden kolayca çıkmasın. Benim için bu kadar yeterli. Çok dibinden kesmiyorum. O daha sonra kaybolacak zaten. Aynı işlemi ayak ucunda da tekrarlıyorum. Fazlalık bütün ipleri bu şekilde gizliyorum. Bir de lastikteki ipin nasıl gizlendiğini göstereyim. Yine ipimi iğneme geçirdim. Şurada lastiğin arka yüzünden yukarıdan aşağıya doğru gördüğünüz gibi ilmeklerin içinden iğnemi geçirerek ipimi gizliyorum. Aşağı doğru indirdim. Çevirip yukarıya doğru gidip karşı lastikten yine aşağı doğru inerek böyle 2-3 kere gidip de kesebilirsiniz. Ama ben bir kere yapıp kesiyorum. Hiç de yerinden çıktığını görmedim. Sonunda çorabımız hazır. Topuk da bu şekilde görünüyor. Bakın minik bir delik oluşmuş yan tarafta. Bunu pek sevmedim. Bu tarafta oluştu, diğerinde oluşmadı. Sadece topuğun bu kısmını beğenmedim. Belki ben tekniği çok iyi bilmiyorumdur. O kısım olmasa topuk çok güzel olur. Özellikle iki renk iple çalışıyorsanız kontrast renkte bir topuk oluşturmak çok güzel oluyor. Daha önceki anlattığım topuklarda bu şekilde görüntü olmuyor. Bunun görüntüsü daha güzel bence. Ama dediğim gibi bunda da delikler oluşabiliyor. Her neyse sonuç olarak çorabımızı kazasız belasız bitirdik. Umarım video faydalı olmuştur. Ben ülkemizde olmayan yeni bir markayla sizi tanıştırdığım için çok mutluyum. Ayrıca bana bu şansı verdikleri için Wool & Gang ekibine çok teşekkür ediyorum. Umarım videolardan siz de keyif almışsınızdır. Siz de bir fikir edinmişsinizdir. Yeni bir teknik öğrenmişsinizdir. Özellikle 5 şişte çorap örmeyi öğrenmek isteyen bir sürü kişi vardı. Umarım bu video onlar için de açıklayıcı olmuştur. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.